Selamlar. Canlı yayınıma gelmenizi bekliyorum. Bilal Özcan ben. Bodrum'dan yayın yapıyorum. Türkiye'nin cennet köşelerinden Bodrum'dan yayın yapıyorum. Bugün günlerden 15 Temmuz 2026 ve sizleri canlı yayına bekliyorum. Eşimin biraz önce getirdiği kahveyi yudumlayayım müsaade ederseniz. Karımın eline sağlık. Çok güzel yapmış. Dostlar, ilginç haberler var yine gündemimizde. Magazin dünyasındaki en son gelişmeleri konuşacağız ve sizler bazı haberleri ilk kez burada benden duyacaksınız. Bugün de yalnız yayın yapıyorum çünkü İpek ne yazık ki henüz tam iyileşemedi. İpek'le yapacağız. Dün öyle yapacaktık. Hasta olduğu için yapamadık. Bugün de biraz evvel İpek'le konuştuk. Hazır değil kendisi yayına çıkmaya. Hadi dedik İpek bugün de dinlensin. Ve ben yine karşınızdayım. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ay Yıldız merhaba canım. Nasılsın Ay Yıldız? Nur Hayat burada. Simon Ennet merhaba. Teşekkür ediyorum Jama. Jama da burada. Ve Kiril alfabesiyle yazan bir dost. Şebnem biraz evvel kahve yapmış getirdi eşim. Müsaade ederseniz bir yandan da yudumlayacağım. Aslında pek yaptığım bir şey değil yayın yaparken bir şeyler içmek. Evet. Süreyya Diker nasılsın canım, iyi misin? Özel abonem Süreyya Hanım burada. Ve Servin İşi Sağlam Adana'dan moderatörüm. Hoş geldin Servin sen de. Charlin Todd. Nimet de burada. Tuğçe Pile. Aleykümselam. Nurhayat afiyet olsun diyor. Dostlar peki teşekkür ederim. Konuşacağız. Biraz daha arkadaşların gelmesini bekliyorum. Konuşacağız. Anlatacak çok şey var bende. Kahvenizin keyfini çıkarın diyor Duşan. Teşekkür ederim. Bayan İpek hasta ve iyileşemedi. Konuştuk bugün kendisiyle. Henüz daha tam iyileşemedi. Dünden daha iyi elbette. Ama hadi dedim bugün de yapmayalım. Ben yine tek başıma çıkarım. Sen dinlen. Süreyya Hanım afiyet olsun diyor. Çok teşekkürler. Vedat da aynı şekilde. Sağ ol Vedat. Melo merhaba Bilal Bey diyor. Peki arkadaşlar, Burak Özçivit'in partneri 3-4 aylık oyuncu, biliyor musunuz? Burak Özçivit'le Güneşin Doğduğu Yer dizisinde ilk birkaç bölüm Almanya'da çekilecek. Sonra Antalya'da çekecekler. ATV'de yayınlanacak Eylül'de. Sete çıkıyorlar Ağustos'ta. Partneri birkaç aylık oyuncu, konuşacağız. Neden böyle olduğunu. Hande Erçel aşkla ilgili ne düşünüyor? Konuşacağız. Afra Saraçoğlu'yla ilgili yıkılıyor yorumlar. Uluslararası Afra Saraçoğlu'yla ilgili, Afra Saraçoğlu'nun performansıyla ilgili pek çok yorum var arkadaşlar. Ve Afra Saraçoğlu'nun birkaç sene evvel oynadığı bir başka dizinin yankılarını konuşacağız arkadaşlar. Şebnem de güzel kahve yapar. Eşim tam yayına giriyorum kahve getirdi sağ olsun. Peki ve daha 17 dizisi Medcezir'e benzetiliyor. Hani o efsane dizi var ya arkadaşlar, Çağatay'la Serenay'ın sevgili oldukları, bir zamanlar ekranları yakıp kavuran dizi. Onu da konuşacağız. Cem Yılmaz'ın Gora Gora 4'ü geliyor, konuşacağız. Özcan Deniz'den kime ultimatom, onu da konuşalım. Aşkları biten çifti konuşalım. Mert Yazıcıoğlu'nu konuşalım. Kiminle partner oldu ve konuşalım. Afra ve Mert Türk'ün en güzel çifti diyor. Bunu diyen arkadaşım Duşan Afra ve Mert için Türklerin en güzel çifti diyor. Nimet Çalık da afiyet olsun diyor. Teşekkür ederim.
Haluk Levent tutuklanacak iddiaları çok fazla arkadaşlar. Haluk Levent şu anda adliyede, sayın savcı ifadesini alıyor. Daha sonra savcı onu mahkemeye sevk edecek ve insanların çoğu tutuklanır fikrinde. Haluk Levent ve onunla birlikte 24 şüpheli adliyedeler. Bugün ifadeleri tamamlandı poliste. Gözaltı süresini tamamladılar ve önce doktor kontrolüne hastaneye, sonra da adliyeye götürüldüler. Bu arada Haluk Levent'in Kıbrıs'ta kumarhanede görüntüleri yayınlandı. Daha yeni çekildiği iddia ediliyor. Bu görüntüleri Mayıs ayında, 11 Mayıs'ta, yani bundan birkaç ay evvel Kıbrıs'ta kumarhanede görüntüleri çekildi ve o görüntüler sosyal medyada dolaşıyor. O görüntüler arkadaşlar yukarıdan çekilmiş. Bunu ancak kumarhane yetkilileri çekebilir, kumarhane çekebilir. Kumarhanenin her tarafında kameralar var biliyorsunuz. Kumarhanenin içinde görüntü çekmek, fotoğraf çekmek yasak. Cep telefonuyla falan öyle kaldırıp çekmek yasak. Görürlerse hemen müdahale ediyorlar zaten. Kumarhanenin içinde çeşitli yerlerde, birçok yerde kameralar var. Zaten Haluk Levent de üstten çekilmiş. Demek ki kumar oynadığı kumarhanenin yetkilileri bu görüntüleri medyaya vermişler. Onlar da bıkmışlar Haluk Levent'in gelip gidip kumar oynamasından demek ki. Onlar da bazı şeyler ortaya çıksın diye düşünmüş olabilirler kumarhane yetkilileri. Ve bu görüntüleri, ben diyor ahbabın parasını kullanmadım diyor Haluk Levent. 100 milyonlar, ahbabın parasından 100 milyonlarca lira buhar olmuş arkadaşlar. İddiaların ardı arkası kesilmiyor. Haluk Levent'in karıştığı olayların, şikayetçilerin ardı arkası kesilmiyor. Haluk Levent de diyor ki ben yolsuzluk değil usulsüzlük yaptım diyor. Yani ne dediğini biliyor mu acaba? Usulsüzlük yaptım, bunu kabul ediyorum diyor Haluk Levent. Şu saatlerde arkadaşlar savcılıkta sorgulaması devam ediyor. Kendisinin ifadesi ve diğer sanıkların devam ediyor. Ve mahkemeye sevk edilecek. Haluk Levent için tutuklama kararının çıkması kimseyi şaşırtmaz arkadaşlar. Evet, milyon dolarlar böyle buhar olmuş. Haberleri her yerde. Milyon dolarlar böyle buhar olmuş. Haluk Levent Ahbap Derneği, bizi yurt dışından izleyen dostlar şaşırıyorlar tabii. Olay üzerine olay. Türkiye'de neden böyle oluyor? Çok ünlü bir sanatçı, çok ünlü bir şarkıcı. İnsanların şarkılarına bayıldığı, beğenerek dinlediği bir isim Haluk Levent. Ama işte insanların güvenini kazanıp dernek vasıtasıyla bağış toplayıp sonra da o paraları şahsi kendi menfaati için kullandığı iddiası ve onunla birlikte adının çeşitli dolandırıcılık olaylarına karıştığına dair iddialar kamuoyunda günlerdir konuşuluyor, yazılıyor, çiziliyor ve bunlar son derece üzücü konuşmalar, üzücü olaylar. Afra Saraçoğlu ile ilgili dostlar, Afra Saraçoğlu ile ilgili öğretmen dizisi şu anda Afrika'da birçok ülkede gösteriliyor. Gabon'da, Kongo'da, Fil Dişi sahilinde, Senegal'de, Kamerun'da gösteriliyor ve benim de bu YouTube kanalımı Afrika'dan da takip eden değerli takipçilerim var. Güney Afrika'dan da var ve bu saydığım ülkelerden de var. Onlar için de Afrika'da birkaç dile bu videoyu çeviriyorum yayından sonra. Bu öğretmen dizisi bu saydığım ülkelerde gösteriliyor ve haftalık 20 milyondan fazla seyirciye ulaşıyor arkadaşlar. Düşünün öğretmen dizisinin başarısını.
Latin Amerika ülkeleri, Avrupa ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri, Rusya, Türkiye devletleri zaten oralarda büyük bir beğeniyle izlendiğini biliyorduk. Afrika'da da izleniyor. Ben zaten benden Afrika'dan gelen taleplerden Somali dilinde altyazı istiyorlar mesela. Afrikanca dilinde altyazı istiyorlar. Oralar genellikle Afrika'daki ülkeler Portekiz sömürgesi, işte Fransa sömürgesi, İspanyol sömürgesi eski olduğu için yerleşik lisanları bu ülkelere ait bir kısmının, ama tabii ki kendi kökenleri, kendi konuştukları oradaki gelişen kabile dilleri falan da var. Portekizceyi bilen pek çok Afrikalı var. Fransızcayı bilen pek çok Afrikalı var. İspanyolcayı bilen pek çok Afrikalı var. Bizim bu videolarımızı o dillere çevirdiğimiz zaman rahatlıkla da izleyebiliyorlar. Afra Saraçoğlu'nu da çok yakından takip eden Afrika ülkeleri olduğunu bilmekte herhalde sizleri şaşırtmadı. Çünkü takip ettiğiniz, sevdiğiniz oyuncuların ne kadar beğenildiğini globalde de görüyorsunuz, biliyorsunuz. Bakın nereye satılmış, hangi ülkelere satılmış. Tekrar sayayım mı? Yani inanılır gibi değil ya. İnsan yani bu kadarı da mı? Hadi Latin Amerika ülkelerine alıştık. Sağ olsun oradaki dostlarımız sevdikleri Türk oyuncuları yakından takip ediyorlar. Nereler bunlar? Arjantin, Şili, Brezilya, işte Costa Rica, Kolombiya, Trinidad Tobago'yu duydunuz mu? Anlatacağım filan. Bunları filan, hadi neyse, Meksika, Orta Amerika'dan, işte Jamaika, bunlara alıştık. Ama Afrika'dan Gabon, Kongo, Fil Dişi Sahili, Senegal, Kamerun, Afra Saraçoğlu'nun hayranı insanlar. Her hafta 20 milyondan fazla izleniyor öğretmen dizisi. Yani şaka değil bu ya, bu gerçek ya. İşin geldiği nokta çok çılgınca. Ondan sonra bana diyorlar ki Instagram'da niye Afra Saraçoğlu'na çok fazla yer veriyorsun? Kime vereyim kardeşim? Sana mı yer vereyim? Kadıncağız bizim milli elçimiz gibi ya. Bir elçimiz gibi ya. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir elçisi gibi. Yani onun seviyesine ulaşan diğer oyuncularımız da öyle elbette, erkek ve kadın. Onun kadar sevilen diğer oyuncularımız da öyle. Bunlara Türkiye Cumhuriyeti'nin özel olarak Kültür Bakanlığı'nın, Turizm Bakanlığı'nın madalya vermesi lazım bu değerli oyunculara. Türkiye'yi çok iyi temsil ettikleri için. Evet, peki arkadaşlar, yorumlarınıza bakayım. Mert de kızıyorum, niye boş bırakıyor, ortalığı neyine güveniyor diyor. Peki Sıla Deveci, bir de Yalı Çapkını'nı izlesinler diyor. O konuya biraz sonra geleceğiz. Yalı Çapkını ile ilgili söyleyeceklerim var. Hani her şeyi kapatır giderim diye aynen öyle yaptı. Kim o? Pardon, öğretmen de. Hızlı geçiyor ya. Onlar bizim pırlantamız diyor Nimet. Delikanlıyı izlemesinler Ay Yıldız. Bence ben bile bakamıyorum diyor. Harun bembeyaz bir afra dümeni tutturdun. Her ay biriyle yazıp çiziyorsun diyor. Harun çok yaşa. Yani yok, kapatmayın. Yorumu saygı. Hakaret olmadıkça arkadaşlar işte silmeyin. Hakaret olmadıkça silmeyin. Yazabilir. Olsun. Yazsın. O da onun görüşü. Hakaret olursa tabii ki kaldırın, hatta engelleyin. Teşekkür ederim. Moderatörlerim çok titiz, çok hızlı. Bilal abi, Afra ile Mert Ramazan Demir barıştı mı? Valla bu konuda çeşitli iddialar var arkadaşlar. Benim net bildiğim bir şey yok. Ama çeşitli iddialar var. Afra ile Mert'in barıştığına dair, İtalya'ya birlikte gittikleri, o P ile gitmedikleri söyleniyor. İşte Assos'ta Mert Ramazan Demir'in evi var. Afra Saraçoğlu annesiyle tatil yapıyor. Mert Ramazan Demir de Assos'ta diye böyle iddialar var, ama fotoğraf olmadan, kanıt olmadan konuşmak doğru değil. Doğru değil arkadaşlar. Yani somut şeyleri konuşmak bize yeterli. Mert ve Afra inşallah, ben inanıyorum, günün birinde tekrar bir araya gelecekler. Önce proje bazında görürüz onları. İşle ilgili yan yana görürüz. Özel hayatlarında da
Eğer öyle mutluluk olmayı seçeceklerse özel hayatlarında da yan yana görürüz. Ama şu anda bildiğim bir şey var dersem sizi yanıltmış olurum. Bilal abim Allah sizi yaşatsın diyor. Canım kardeşim sen de öyle çok yaşa. Bu bir yurt dışından yazan bir arkadaş. Kril alfabesiyle ismi. Peki Ece Erkenpire bu yaz el ele fotoğrafları çıkar demişti P ile. Hani nerede diyor. Banu Kavaş, Nurhayat inşallah. Ay Yıldız, Mert yeni kızlarla takılmış. Takılsın ne yapacaktı? Yas mı tutacak diyor Ay Yıldız. Peki dostlar. Şimdi Afra Saraçoğlu konusuna döneceğiz. Afra Saraçoğlu ile ilgili konuşacak çok şeyimiz var. Sizlerden ricam beğen yapmanız. Beğen yaparsanız memnun oluyorum. Algoritmanın bizleri daha çok kıymetli görmesiyle çok paralel beğen sayısının artması ve abone olarak takip ederseniz de minnettar olurum. Abone olmanız bizler için çok değerli. Dilerseniz özel abone de olabiliyorsunuz dostlar. Özel abone olduğunuz zaman daha ayrıcalıklı oluyorsunuz. Yorumlarınız daha sık okunuyor, daha sık okunuyor. Sizleri diğer hesaplarınızda da, Instagram'da ve diğer sosyal medya hesaplarınızda da takipleşiyoruz sizlerle. Daha farklı bir yerde oluyorsunuz arkadaşlar. Özel abone olduğunuz zaman. Peki bunun için özel abone olabilmek için katıl butonuna basıp oradaki yönlendirmeleri takip etmeniz gerekiyor. Ya da benim açıklamalar kısmında ana sayfada YouTube sayfamda açıklamalar kısmında yazdığım yönlendirmeleri takip edin. Süreyya Diker hanımefendi burada özel haber, özel habercilikten özel abonem, kendisiyle selamlaştık. Nelly de Manzano Arjantin'den uzun zamandır canlı yayına katılmıyor Nelly de Manzano. Buradan selam olsun ona. Yayını sonradan izlediğini biliyorum. Tıpkı Delfina Di Masio gibi Şili'den özel abonem Delfina Di Masio. Lydia Dupuy Fransa'dan arkadaşım, Fransa'dan dostum diyebileceğim bir insan. Lydia Dupuy özel abonem. Lydia her platformda karşıma çıkıyor. Nerede bir şey paylaşsam hemen beğen yapıyor. Sadece YouTube'da değil. Lydia çok iyi bir arkadaş. Ben cezaevindeyken bir şanssızlık yaşadım biliyorsunuz haberle ilgili. Bir süre cezaevinde kaldım kısa bir süre. Lydia sağ olsun her gün benim hesaplarımdan benimle ilgili bilgi almak için çırpınıp durdu arkadaşlar. Cezaevinden çıktıktan sonra Lydia'nın mesajlarını görünce inanın çok şaşırdım. Fransa'dan bir arkadaş, bir takipçim her gün beni soruyor. Her gün benden haber istiyor. Israrla kendisine dönen olmayınca da yine soruyor, yine soruyor, yine soruyor. Allah onu sağlıklı kılsın. Allah onu mutlu etsin. Monica Vasconcelosap Brezilya'dan arkadaşımız. Özel abonem Monica. Ona da buradan selam olsun. Lale Arzu Hanım, Lale Arzu 9. İstanbul'dan özel abonem. Lale Hanım da ünlüleri çok yakından takip eden ve Afram'la ilgili de çok ümitli olan bir arkadaşımız. Flavia Rocha, Brezilya'dan Flavia. O da çok iyi bir arkadaş. Bayan Flavia da yeni abonelerimden, özel abonelerimden. Ve Derya Şahin Eğitim en yeni özel abonem. Derya Hanım da çok şık bir iş hanımı, iş kadını. Derya Şahin Eğitim. Kendisi de yeni abonem. Instagram'da da takipleşiyoruz kendisiyle. Buradan ona da selam olsun. Moderatörlerime de selam vereyim. Caner Tuzcu, Servin İşi Sağlam ve Banu Kabaş. Servin'le Banu'yu gördüm. Caner de birazdan katılır diye düşünüyorum. Peki Ahmet Kayhan diyor ki hiç erkek özel abonen yok. Niyeyse hep kadın. Hadi Ahmet sen erkek özel abonem olarak başı çek. Gel kardeşim katıl. Sıla Deveci'ye
Yeni Asos bu kadar konuşuldu. Yani Asos bu kadar konuştuktan sonra Mert'in oradan ev aldığını duyduktan sonra Afra'nın Asos'ta tatil yapması etiketleri ne anlama geliyor? Evet Bilal abim biz sizi Rusya'dan izliyoruz diyor. Rusya'ya çok selamlar, sevgiler. Rusya'nın hangi şehrindesin güzel kardeşim? Moskova'ya birkaç kere geldim. St. Petersburg'a da 2 kere geldim. St. Petersburg bence dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Bambaşka. Peki. Ahmet Kayhan Production. Ahmet kalp atmakla olmaz. Hadi gel özel abone ol. Daha sık görüşelim. Sıla Deveci, Mert yurt dışında olsa mutlaka gören duyan olurdu. Ay Yıldız bence. Sıla Deveci, Mert yurt dışındayken kimseye görünmüyor biliyor musun? Kimsenin göremeyeceği yerlerde dolaşıyor ve kendisini gizliyor. Bunu çok iyi biliyorum. Peki arkadaşlar hadi biraz da haberlerden konuşalım. Hande Erçel'e aşkın tarifini soruyorlar. Hande Erçel'e aşkın tarifini soruyorlar arkadaşlar. Hande Erçel hayranları var mı burada? Hande Erçel'e hayran olmamak mümkün değil ki ya. Ne kadar güzel bir kadın değil mi Hande Erçel? Hande Erçel bundan yıllar önce, 10 yıl kadar önce e, tombiş bir bayandı. Biliyorsunuz değil mi? Yanakları topluydu filan. Biraz kendisi de balık eti gibiydi. Hatta ilk çıktığında hangi sene olduğunu sizler belki daha iyi bilirsiniz. 2011 mi, 2010 mu? Azerbaycan'da yapılan bir güzellik yarışmasına katıldı. Rahmetli dostum, arkadaşım Süha Özgermi'nin düzenlediği bir güzellik yarışması. Azerbaycan'da uluslararası bir güzellik yarışması. Hidayet hoş geldin. Yakışıklı oğlum geldi. Peki yürüyüşten geldi. Tarçın tamam. Abisini selamlıyor Tarçın da havlayarak. Ve o yarışmada ikinci oldu Hande Erçel. Sonra da işte oyunculuğa merak sardı. Oyunculuğa adım attı ve işini çok severek yaptı. İlkelerle yaptı, prensiplerle yaptı. Bugünkü yerine geldi. Helal olsun. Ve o estetik operasyonları hiçbir zaman kabul etmediği, yaptırdığını kabul etmediği estetik operasyonlarla da mükemmel güzel bir kadın oldu. Ne kadar yakıştı değil mi o operasyonlar? Herkes estetik operasyonlar böyle güzelleştirmez herkesi. Bazılarını değişik yapıyor. Yani bazılarında çirkinleşme bile yapıyor. Orasını burasını filan insanlar. Ama Hande Erçel harika bir görünüme kavuştu ve hırsıyla, çalışkanlığıyla da uluslararası anlamda da çok iyi yerlere geldi. Şimdi Hande Erçel'e aşkın tarifini soruyorlar. Tek bir tarife takılıp kalmayı doğru bulmadığını söylüyor Hande Erçel. Ama böyle bir şey benim kabul etmem mümkün değil ya. Aşkın tarifi nasıl tek olmaz ki? Şöyle diyor Hande Erçel. Bence insanlar sürekli değişiyor. Dolayısıyla aradıkları şeyler de zamanla değişiyor. Bir noktada eskiden önemli görünen şeyler tamamen farklı olanlarla yer değiştirebiliyor. Bu yüzden tek bir tarife takılıp kalmaktansa o anda neye ihtiyacım olduğunu dürüstçe ifade etmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum diyor. Benim için bugün önemli olan biriyle ilişkim varken kendime sadık kalabilmek. Hande Erçel ne demek istiyorsun Allah aşkına ya? Bak şunu üzerinde hadi konuşalım. Bugün benim için önemli olan biriyle ilişkim varken kendime sadık kalabilmek. Kendine sadık kalabilmek ne demek ya? Senin birisiyle ilişkin varken önemli olanın ona sadık kalabilmen olması lazım. Bunu böyle söyleyebilmen lazım, söylemen lazım. Birisiyle ilişkin varken ben ona aitim. Her şeyimle kendimi ona ait hissedebiliyorsam aramızda bir bağ, bir aşk, bir sevgi, bir saygı var demektir. Kendine sadık kalabilmen ne demek? Yani burada herhalde sansasyon olmasın diye ona sadık kalabilmem önemli olan demedi. Tartışılmasın diye. Yoksa ona sadık olmadığın zaman da mı olur filan gibi. Kendime sadık kalabilmem. Yani aşkın tarifi böyle olmaz. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?
Mert'e de teklif gitmiştir Go Türkiye için ama asla kabul etmez. Yani ama kabul etmez demiş Sıla Deveci. Gitmiştir. Önemsememiş olabilir Mert. Çünkü geçen sene Mert biliyorsunuz tenis akademisine çok önem verdi. Şeydeki İspanya'daki Mallorca adasındakini ve 1,5 ay Mallorca adasında o tenis akademisine devam etti. Go Türkiye ile herhalde çakıştı. O yüzden e, kabul etmedi. Sonra da bir daha yapmadılar ona. Go Türkiye çekimleri devam ediyor. Oysa başka projeler de var Go Türkiye ile ilgili. Şu anda yok. Şu anda yok. Afra ile Mert'in yeni dizisi olacak mı diyor. X'te bazı böyle şeyler gösteriyorlar, afişler gösteriyorlar ama yok öyle bir şey arkadaşlar. Öyle olsa isteği onlar. Ve Hande Erçel'e soruyorlar. En son ne zaman gerçekten mutlu hissettin kendini diye Hande Erçel'e soruyorlar. Kafamda dönen hikayelerden birini kağıda dökmeye başladığım an diyor. Ya hep iş kadını, hep iş odaklı düşünüyor, hep iş odaklı konuşuyor. Ya ne zaman en son mutlu hissettin kendini? Sevgilimle sarılıp uyuduğum zaman diyebilirsin. Sevgilim beni kucaklayıp havuza attığı zaman diyebilirsin. Şimdi, sevgilimle birlikte film izlediğim dün akşam diyebilirsin. Yani hep iş, ben hep iş odaklıyım demek biraz da kendine yazık etmiyor musun Hande ya? Biliyorsunuz bir hikayeyi yazdı ve o hikaye oynadı, o hikayeyi çektiler ve güzel bir proje olarak yayınlandı. E, Kafamda dönen hikayelerden birini kağıda dökmeye başladığım an diyor, kendimi mutlu hissediyorum diyor. Gerçekten mutlu hissediyorum diyor. Hmm. Ve soruyorlar Hande Erçel'e, gardırobuna baktığında kıyafetlerinin senin için anlattığı hikaye nedir diye soruyorlar Hande Erçel'e. Sade ama detaycı biri olduğumu söyler diyor, kıyafetlerim benim için diyor. Sade ama detaycı biri olduğumu söyler diyor. Gösterişten çok dokuya, kumaşa önem veririm diyor. Rahatım ama özenliyim diyor. İkisi bir arada diyor Hande Erçel. Gösterişten çok detaycı biri olduğumu söyler. Çok dokuya, kumaşa. Ben Hande Erçel'in kumaş seçimini, kıyafet seçimini, renk seçimini bayılıyorum arkadaşlar. Çok beğeniyorum. Hande Erçel'in giyimini çok beğeniyorum. Bence kadın oyuncular içinde en iyi giyinen kişi Hande Erçel. Kimse kusura bakmasın. Kimse kusura bakmasın. Afra Saraçoğlu en doğal, güzel, en iyi oyuncu Afra Saraçoğlu. Ve kalbi en güzel. Tamam, eyvallah ama en iyi giyinen, en iyi seçim yapan bu konuda bence Hande Erçel. Hakikaten mesela geçtiğimiz günlerde Paris'te o üzerindeki o kıyafet neydi öyle arkadaşlar, en son katıldığı etkinlikte? Muhteşem. Yani o giydiği onu giydiren Lübnanlı bir modacının defilesine gitmişti. Haute couture defilesine gitmişti. Yani özel tasarım, özel dikim, kişiye özel moda, haute couture. Ve o modacının onlarca kıyafetinin içinden o elbiseyi seçmişti. O kırmızının kiremitin tonlarındaki o elbise, o kumaşın harikalığı, Hande Erçel'in üzerinde kumaşın nasıl döküldüğünü, elbisenin onu nasıl daha da öne çıkardığını, vücudunun fiziğini asla açık saçık değil. Olması gereken kadar hafif bir dekolteyle. Evet, Hande Erçel'le ilgili bunları söyleyebilirim. Ay Yıldız diyor ki Mert şimdi her yerde olmalıydı ama yok diyor. Mert'in de kendisine göre bir
çalışma prensibi var arkadaşlar. Öyle demeyin. Evet, peki Daha 17 dizisi Türk televizyon tarihinin en ikonik gençlik dramalarından biri olan Medcezir'e benzetiliyor arkadaşlar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Daha 17 dizisi e, Türk dizi tarihinin en beğenilen, en çok konuşulan, gençlerin en çok sevdiği dizilerden olan Medcezir'e. Başrol oyuncuları Ceren Ayruk, Leyla karakteri ve Çağan Efe Ak, Aras karakteri sosyal medyada gösterdikleri ekran uyumu, mimikleri ve enerjileriyle efsanevi Medcezir dizisinin Serenay Sarıkaya, Mira karakteri ve Çağatay Ulusoy Yaman karakteri çiftine benzetildi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu benzetmenin öne çıkan detayları şöyle. Tarçın gelir misin buraya? Canlı yayına katılmak ister misin Tarçın? Senin de severek seyrettiğin Daha 17 dizisini konuşuyorum. Gelmek ister misin? Gel bir hav hav de sen de Daha 17 ile ilgili fikrini söyle. Gel. Gel Tarçı bebek. Gel. Gel. Gelmiyor ya. Gel. Tarçı bebek. Tarçın yere oturdu arkadaşlar. Yayına katılmak istemiyor. Bu benzetmenin öne çıkan detayları şöyle. Zengin kız ve mücadele erkek teması. Bu konuyu inceleyen arkadaşım 5 dakika magazin, bizim Arzu Altıntaş, ünlü televizyoncu. Onun sayfasından okuyorum. 5 dakika magazinin haberi. Zengin kız ve mücadeleci erkek teması. Daha 17 dizisinde Aras'ın zorlu hayat mücadelesi ve Leyla ile kesişen yolları. Leyla'nın ailesi çok zengin. Aras gariban. İzleyicilere doğrudan Medcezir'deki Yaman ve Mira aşkının atmosferini hatırlattı diyor. Gerçekten öyle değil mi arkadaşlar? Beğen yaparsanız mutlu olurum dostlar. Bakın yaklaşık 300 arkadaş var izleyen ama 60'larda kaldık beğende. Sizlerin beğen yaparak izlemesi bizim yayınlarımızın daha öne çıkması için çok önemli. Haftanın 7 günü her gün 3-4 saat çalışarak bu yayını hazırlıyorum. Sizlerle paylaşıyorum, sizlere anlatıyorum, konuşuyorum. Siz değerli dostlarımla sohbet etmek de çok hoşuma gidiyor. Ama beğen yaparak bizi daha böyle öne çıkarırsanız ve abone olarak izlerseniz daha çok şevk gelir, daha candan çalışırız, daha güçlü oluruz sosyal medyada. Zengin kız ve mücadeleci erkek temasını konuştuk. Görsel ve ekran enerjisi uyumu. Harika. Medcezir'in görsel görüntüsü, ekrandaki yansıması çok güzeldi. Daha 17'de. Enfes. Enfes arkadaşlar. Çekimler, ışık, her şey çok güzel. İkilinin özellikle kamera arkasından paylaştığı samimi set videoları ve yan yana verdikleri pozlar takipçileri tarafından yeni neslin Çağatay ve Serenay'ı yorumlarının yapılmasına neden oluyor. Sosyal medya bölünmesi, kullanıcıların büyük kısmı bu uyumu destekleyip nostalji yaşarken bir kısım izleyici ise ikilinin enerjisinin tamamen kendilerine özgü olduğunu savunuyor. Evet, evet. Yani arası Çağatay Ulusoy'a benzeten çok fazla insan var. Fizik olarak da, yüz olarak da Çağatay'ın daha böyle bir çocukluk, gençlik hali diye. Aras karakterini oynayan Çağan Efe Ak'ı söylüyorum. Yaptığı işe çok emek veren bir genç. 2013 ve 2015 yılları arasında yayınlanmıştı biliyorsunuz Medcezir ve 77 bölüm yayınlanmıştı. Neden bu kadar ses getirdi? Medcezir dizisi hala konuşuluyor. Çünkü Çağatay Ulusoy ile Serenay Sarıkaya'nın uyumu müthişti. Sadece dizide değil gerçek hayatta da
aşk yaşamışlardı biliyorsunuz arkadaşlar ve onların hakkı hala konuşuluyor. Hala Serenay Sarıkaya için Çağatay Ulusoy gibi sevgili olmadı, karşısına çıkmadı deniliyor. Gençlik dizisi olmasına rağmen prodüksiyon kalitesi çok yüksekti. Çok para harcayarak yapımcı çekiyordu diziyi ve bunun da karşılığını reyting olarak alıyordu arkadaşlar. Ve Toygar Işıklı'nın müzikleri, dizinin müzikleri de harikaydı. Medcezir'in. İstanbul'un lüks semtlerini sinematografik şekilde kullanıyordu yönetmen dizide. Sosyal medyada dönemin en çok konuşulan dizilerinden biriydi. Bugün de Daha 17 öyle. Daha 17 7. bölümünü izledik. Daha yeni bir dizi olmasına rağmen sosyal medyada en çok konuşulan dizi. Medcezir de zamanında öyleydi arkadaşlar. Moda, dekorasyon ve müzik seçimleriyle trend belirlemişti Medcezir. Peki dostlar, bunu da böyle konuşmuş olalım. Yalı Çapkını arkadaşlar HBO platformunda Yalı Çapkını dünya üzerinde yılın en çok izlenen dizisi arkadaşlar. Dünyayı fetheden bir hikaye, Yalı Çapkını'nın hikayesi. HBO platformunda yılın en çok izlenen dizisi Yalı Çapkını. Yani dünya çapında hayran kitlesini genişletmeye devam eden bir dizi. Afra ile Mert Ramazan Demir'in oyunculuğunu, Seyfer'in uyumunu bütün dünya kabul ediyor ve bütün dünya bu ikiliyi ve dizideki hikayeyi severek takip ediyor. Bizde bitmiş olabilir yıllar önce Yalı Çapkını dizisinin gösterimi. İkinci yılındayız, bitti. Ancak dünyada hala pek çok yerde gösteriliyor ve platformlarda yer alması da onu sürekli olarak gündemde tutuyor. HBO platformunda en çok izlenen dizi Yalı Çapkını. Bu da çok önemli bir başarı arkadaşlar. Bunu da böyle altını çizdik. Peki sizlerden gelen mesajlara bakayım. Yalı Çapkını bir tane diyor Nur Hayat. Yonca Sakarya. Seyfer unutulmaz diyor. Yonca beni ne zamandır izliyorsun? Senin ismini yeni mi görüyorum ben? Sanki öyle geldi. Hep beklerim Yonca. Sıla Deveci ve Mert Neafra hala Seyfer'in önüne geçecek bir karakter yakalayamadı. Ne Mert ne Afra. Bunu yapımcılar buna izin vermiyorlar. Yapımcılar öyle senaryo çekseler, öyle hikaye bulup getirseler, Mert de Afra da kişisel olarak ikisi de çok yetenekli oldukları için o senaryoya hayat verirler. Ama öyle bir senaryo zor. İnşallah birlikte oynarlar yine. Yalı Çapkın'ın hikayesini geçecek bir senaryoyu inşallah birlikte oynarlar arkadaşlar. Evet, bak aynı şeyi Nimet Çalık da söylüyor. Bana selam veren arkadaşıma Özgen'e ben de selam veriyorum. Peki dostlar, şimdi şu şey konusuna bakalım. Şu konuya bakalım. Hangi konuya bakacağız? Evet. Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk 3 aydır aşk yaşıyorlar arkadaşlar. Oyuncular Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk Mayıs ayından beri birlikte oldukları ortaya çıktı. Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk birbirlerine çok yakıştırılan çift. Evet, çift ikisi HBO Max'ın Türkiye pazarı için hazırladığı Kaos'un Anatomisi
dizisinde, diğer adıyla Gayrimeşru İstanbul isimli dizide birlikte oynamaya başladılar. Sette yolları kesişti. Suç, dram ve aksiyon temalı bu yapımda başrolü paylaştı. Aytaç Şaşmaz, o da Ozan adında idealist bir doktoru oynuyordu. Serra Arutürk ise Elif karakterini canlandırıyordu. O dizi setinde arkadaşlıkları başladı 2025'in Nisan ayında. Ve Kasım ayında 8 bölüm olarak yayınlanmaya başlandı. Ve sonra da sevgili oldukları konuşuluyor arkadaşlar. Mayıs ayından beri sevgililer. Yani tanışıklıkları 2025'teki sette başladı ama şu Mayıs ayından beri sevgililer. Aytaç Şaşmaz'ın eski sevgilisi biliyorsunuz Cemre Baysel'di. 2021 yılında başrolünü paylaştığı Baht Oyunu dizisindeki oyuncu Cemre Baysel'di. Onunla uzun süreli ve çok sevilen bir ilişki, takdir edilen, çok fanlar tarafından desteklenen bir ilişkileri olmuştu. Ve sonra hayranlarını üzen ayrılık yaşanmıştı. Aytaç Şaşmaz'la Cemre Baysel arasında. Serra Arıtürk'ün eski sevgilisi ise YouTuber, internet fenomeni Berkcan Güven'di. Mutlu olsunlar. Bir set aşkı daha gerçek oldu. Bir set aşkı daha gerçek oldu dostlar. Mutlu olsunlar. Peki arkadaşlar. Peki arkadaşlar. Mert Yazıcıoğlu kiminle partner oldu? Mert Yazıcıoğlu kiminle partner oldu? Mert Yazıcıoğlu ile Cemre Baysel Go Türkiye. Go Türkiye bu Türkiye'nin tanıtımı nedeniyle çekilen internet dizilerinden Karadeniz bölgesinin anlatılacağı Kalbimin Rotası Karadeniz 8 bölümlük mini dizi için partner oldular Mert Yazıcıoğlu ile Cemre Baysel. Aşka dönüşür mü? Aşka dönüşür mü? Cemre Baysel Aytaç Şaşmaz'dan sonra bir ilişkisini hatırlamıyorum ama Mert Yazıcıoğlu'nun, Gülseren Budayıcıoğlu'nun torunuyla bir ilişkisi var, öyle değil mi? Hani bir zamanlar Mert Ramazan Demir'e yakıştırmaya çalıştıkları o kızla Zeynep Arturmaç'la ilişkisi var. Mert Yazıcıoğlu'nun ünlüler dünyasında her şey olabilir. Her şey olabilir. Peki Afra Saraçoğlu konusunu tekrar konuşacağız dostlar. Şimdi Burak Özçivit'in partneri, Burak Özçivit'in başrolde kendisine eşlik edecek partneri 3 aylık ya da 3,5-4 aylık bir oyuncu, biliyor musunuz? Burak Özçivit biliyorsunuz Güneşin Doğduğu Yerde ATV'de oynayacak. 15 gün sonra sete çıkacaklar. Ve birçok isimle görüşüldü partner olarak. Ancak 3 milyon, 4 milyon, 4,5 milyon fiyatlarla hep görüşülen kadın oyuncu adayları, başrol adayları yapımcıya gelince yapımcı ben dedi no name bir isim bulacağım dedi. Ve böyle bir para ödemeyeceğim dedi. Biliyorsunuz dizi sektörü dar boğazda. Reklam gelirleri düştüğü için, azaldığı için diziler çok fazla para kazanamıyor ve masrafları kısma yoluna gidiyorlar. Başrol kadın oyuncusunu da 3-4 aylık bir oyuncudan seçtiler. Beyza Gümülcine. En son Beyza Hanım, en son değil ilk ve son Yeraltı dizisinde avukat Hande rolünde oynadı. Şubat ayında girdi Yeraltı dizisine. Mayıs sonunda dizi tatile çıkınca işte Haziran başında Hande Hanım'ın da diziden ayrıldığını öğrendik.
Beyza Hanım'ın, avukat Hande karakteri. Beyza Gümülcine 28 yaşında güzel bir kadın. Kendisi avukat, hukuk fakültesi mezunu. Avukatlık yapıyor bir süre. Sonra avukatlığı bırakıyor. Modellik yapıyor, influencerlık yapıyor. 9.000 takipçisi varken Yeraltı dizisiyle geçtikten sonra takipçi sayısı 179 bine ulaşıyor. Bugün 179 bin takipçisi var. Bakın, Burak Özçivit'le oynasın, başarılı olsun dizide. Milyonları konuşacağız Beyza Gümülcine'nin takipçi sayısı olarak. Şimdi diyebilirsiniz ki yapımcı ne gördü de 3-4 aylık oyuncuyu başrole aldı. Demek ki iyi bir oyuncu. Ben Yeraltı dizisinde seyretmedim Beyza Hanım'ı. Yeraltı dizisini birkaç bölüm seyretmiştim. Beyza Hanım'a öyle dikkatli bakmadım. Yan karakterlerden olduğu için de zaten dikkatimi çekmemiş demek ki. Mutlaka aldılar, denediler kendisini. Burak Özçivit'in partneri olarak başarılı olabilir mi, oynayabilir mi diye defalarca herhalde denediler, deneme çekimleri yaptılar. Ve Beyza Hanım'ın bu işi yapabileceğine kanaat getirdiler ki kendisiyle sözleşme imzaladılar ve Burak Özçivit'in partneri yaptılar. Bu aslında bir yerde iyi bir şey. Alttan gelen yeni oyunculara, yeni isimlere de şans verilmesi güzel bir şey. Keşke daha çok oyuncu sektöre katılsa. Fakat bir yerde de alıştığımız, sevdiğimiz, oyunculuklarını beğendiğimiz hem erkekler hem kadınlar için bir tehlike arkadaşlar. Yani sevdiğimiz isimlere artık yeni roller teklif edilememe durumu var. Çünkü mesela Afra Saraçoğlu'nda yaşıyoruz bunu. Afra Saraçoğlu haklı olarak kaşesini yukarılara çıkardı. Kaça çıkardı en son konuştuğumuz? 3,5 milyon mu 4,5 milyon mu istiyor Afra Saraçoğlu. Ve 3 diziden teklif geldi. İşte birisi de bu Güneşin Doğduğu Yer dizisiydi. Hepsiyle görüştü. Teşkilat dizisiyle, Yeraltı dizisiyle. Ama kendi fiyatını söylediği zaman yapımcılar yanaşmadılar, dizi yapımcıları. Herkese merhabalar. Lale Hanım geldi. Lale Hanım hoş geldiniz. Lale Arzu 9 özel abonem katıldı yayına. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ay Yıldız Afra da abartıyor bence diyor Ay Yıldız. Yo, abartmıyor yani kendisinin o parayı hak ettiğini düşünüyor. Çünkü yurt dışında diziler satılıyorsa işte Abi dizisi 4 ayda 50 ülkeye satıldı. Bu Afra'nın başarısıdır. Afra Saraçoğlu'nun globalde çok tanınıyor olması sayesindedir bu. Lale Hanım hoş buldum diyor. Peki. Ay Yıldız diyor ki Afra'ya reklamlar yeter. Zaten bir yerden sonra öyle oluyor Ay Yıldız. Hande Erçel de öyle yerleşti. Reklama yerleşti. Dizilerden şu anda uzak. Serenay Sarıkaya için de öyle oldu. Fahri Evcen için yıllardır öyle. Yani bir yerde kendisini ispat eden, kendisini kanıtlayan oyuncular için dizilerde o günde 16-17 saat yorulmak yerine reklamlardan daha ve yurt dışı tanıtımlar, Cannes Film Festivali, işte Fransa'da yılda 4 kere yapılan moda haftaları, 2 kere hot couture haftası yapılıyor Fransa'da, 2 kere de normal moda haftası yapılıyor. Normal herkesin giyebileceği kıyafetlerle ilgili bir moda haftası yapılıyor. 4 hafta ve Hande Erçel'de, Afra Saraçoğlu'da, Serenay Sarıkaya'da dünyaca ünlü firmalar tarafından işbirliği yapılarak oralara çağrılıyorlar ve çok güzel paralar kazanıyorlar. Peki, şimdi evet,
Evet. Ve bu kızcağız ne diyor biliyor musunuz? Bu Beyza Gümülcine. Kendisini biraz araştırdım. Kendisiyle yapılan tek bir röportaj var. Video röportajı var. Bir dergiye kapak olmuş. İsmini yeni duyduğum bir dergi. Çok duymadığım bir dergi. Ve o derginin yayın müdürü kendisiyle video röportajı da yapmış. YouTube'a yüklemiştir muhtemelen ama ben Beyza Gümülcine'nin kendi sayfasında izledim röportajı. O uzun videoyu oraya koymuşlar. Kızcağız Yeraltı dizisine girdikten sonra yapılmış bu röportaj kendisiyle. Hayallerinin gerçek olduğunu söylüyor oyunculuğa geçince. Olduğum yeri kaybetmekten korkuyorum diyor. Bütün masumiyetiyle ve gözleri yaşarıyor kızın. Bu 28 yaşında Beyza Gümülcine. Hani avukatlığı bırakıp önce modelliği sonra da oyunculuğa geçen, Yeraltı dizisine başlayan. Çok mutluyum. Hayallerimi gerçekleştirebildiğim için de diyor. Çok mutluyum diyor ama korkuyorum diyor ve gözleri yaşarıyor arkadaşlar. Gözleri nemleniyor, duygusallaşıyor. O kadar mutlu, o kadar sevinçli ki hayatın en güzel yıllarını yaşıyor herhalde. Bu muhtemelen kendisiyle Şubat-Mart ayında yapılan bir röportaj. Oyunculuğa yeni geçtikten sonra, bir ay sonra falan yapılan. Röportajı yapan kadın da o derginin genel yayın müdürü. O da ona çok güzel davranıyor. Duygulandığı için, ağlamakla olduğu için Beyza ona güzel sözlerle destek oluyor. Beyza anladığımız kadarıyla saf, iyi niyetli ve şansı yaver giden bir insan. Tabii ki sektörün gerçekleri çok sert, çok acımasız ve çok gerçekçi. Beyza bu yayını izlerse bir yere gelebilmek Beyza tamam çok önemli. Çok önemli. Burak Özçivit'le başrol oynayacaksın. Oyunculuğun toplam süresi bugüne kadar 3 ay, 4 ay en fazla. Yeraltı dizisinde yan rolde avukat Hande'yi oynadın. Şimdi Burak Özçivit gibi bir oyuncuyla ve koskocaman Güneşin Doğduğu Yer ATV'de yayınlanacak bir diziyi sırtlayan kadın başrol oyuncu olacaksın. Buna hazır olman lazım. Sakın korkma. Set ekibi sana yardımcı olacaktır. Hepsi profesyoneller. Ee, Bunun altından kalkabileceğine inandığı için yapımcı, yönetmen seninle anlaştılar. Zor günler seni bekliyor ama inşallah ilk 1-1,5 ayı atlattıktan sonra zaten kolaylaşacaktır, alışacaksın. Fakat Serenay Sarıkaya'ya Hande Erçel'i, Afra Saraçoğlu'nu ve Pınar Deniz'i ve daha birkaç oyuncu daha. Beren Saat'i artık unuttuk zaten, göremeyiz. O da sektör değiştirdi. Oyunculuktan ümidini iyice kesti. Sektör değiştirdi. Artık dizilerde, ulusal dizilerde göremeyeceğiz gibi bir düşünceye sahibim. Çünkü haklı olarak kaşelerini, kazançlarını yukarıya çıkardılar. Ve bunun karşılığında sektörün çektiği ekonomik sıkıntıdan dolayı alamıyorlar, alamayacaklar. İşte Afra Saraçoğlu'nun 3 görüşmeye gidip de hiçbiriyle anlaşamaması. Dijitalde oynayabilirler. Dijital kısmen ödeyebiliyor biraz daha yüksek para. Dijitalde oynayabilirler ve reklamlarda onları göreceğiz. Peki arkadaşlar, sana katılıyorum diyen dostum, arkadaşım, teşekkür ederim. Şimdi Afra Saraçoğlu ile ilgili birkaç şey daha söyleyeceğim. Bir İspanyolca bir video gördüm Afra Saraçoğlu ile ilgili. Afra Saraçoğlu'nu metheden, anlatan, onun bakışlarını tarif eden, güzelliğini tarif eden, Ege Denizi'nin esintilerinden yontulmuş bir kadın olduğunu söyleyen, Afra'nın varlığının İstanbul'dan Meksika'ya ve İspanya'ya uzanan evrensel bir dil haline geldiğini kanıtladığını vurgulayan bir video izledim sosyal medyada. Sizlerin de izlemenizi tavsiye ederim. İspanyolların yaptığı
sadece görmeyle yetinmeyen bakışlar, kelimelerin açıklayamadığı hikayeler anlatan bir oyuncu. Afra Saraçoğlu. Türkler gerçekten çok şanslı diyor bir yabancı hesap. İspanyollar ve tüm Latin Amerika Afra Saraçoğlu aşkıyla birleşti ve bu sevgiyi harika masalsı bir hikayeyle dile getirdi. Videodaki tavsiyeler ve kelimeler Türk sanatının kıtaları aşarak tüm dünyayı kalbine nasıl dokunduğunun kanıtı diyor. Bunlar bir şey değil. Size şimdi biraz sonra Afra Saraçoğlu'nun Go Türkiye projesiyle ilgili Engin Akyürek'le başrolde oynadığı o e, yurt dışında Amerika'da ödül kazanan projeyle ilgili dünya üzerindeki bazı insanların Afra Saraçoğlu ile ilgili ve o projeyle ilgili düşüncelerini, yorumlarını okuyacağım. Biraz sabretmenizi rica ediyorum ama beğen sayısı bu kadar azken ben nasıl okuyayım arkadaşlar ya? Lütfen eğer beğeniyorsanız yayınımı, çalışmalarımı beğen yaparak destek olun ve dostlar abone olarak izlerseniz de mutlu olurum. Biliyorum magazine ilgi duyuyorsunuz ve bu yayında ne var bir girip bakayım diye geliyorsunuz. Teşekkür ederim. Ama şunu bilin ki haftada 7 gün yayın yapan, her gün 1 saat yayın yapan, haftada 7 gün ve araştırarak, ayrıntılı olarak her konuyu irdeleyerek, çalışarak, emek vererek hazırlanan tek magazin yapımı bu. Dolayısıyla burada kalırsanız abone olarak bize hem güç verirsiniz hem de algoritmada yerimizin daha yukarılarda olmasına destek olmuş olursunuz. Özel teşekkür ediyorum kardeşim. Hoş geldin. Peki. Nurhayat maşallah diyor. Teşekkür ederim. Afra ve Mert beraber diyor. Arzu Hanım. Afram devam ediyor. İnanın ben inanmıyorum buna. Mert Afra ile beraber Asos'taydı diyor Lale Arzu Hanım. Birey 32 abone oldum diyor. Teşekkür ederim Birey 32. Hoş geldin güzel kardeşim. Hoş geldin. Sıla Deveci Afra ailesiyle tatildeydi diyor. Peki dostlar, şimdi şuna da bir bakayım. Peki. Demin okunduğum mesaja cevap var. Sadece görmeyle yetinmeyen bakışlar var diyor Afra Saraçoğlu'da. Kelimelerin açıklayamadığı hikayeler anlatan, Afra'da mantığın her türünden kaçan bir şey var diyor. Mesele sadece Ege Denizi'nin esintileriyle yontulmuş gibi görünen güzelliğiyle sınırlı değil. Hayali denilebilecek o manyetik ışıkla ilgili. Her ekrana çıktığında ışık yayıyor etrafına. Evet. Evet. Ya bu böyle bir şey müthiş bir şey ya. Afra ile ilgili söylenen müthiş bir şey. Peki bugün kendimizi imkansızı başaran aktrisin büyüsüne kapılalım. İstanbul'un kalplerini Meksika, İspanya ve tüm Latin Amerika ile tek bir büyü altında birleştirdi. Ama dikkat et, o görünür tatlılığın ardında dünyanın onun sahnesi olacağına karar vermiş bir kadının demir gibi iradesi gizleniyor. Ne kadar çok seviliyor, globalde ne kadar çok seviliyor. Peki ben Go Türkiye ile ilgili arkadaşlar, Go Türkiye biliyorsunuz Amerika'da ödül alan 4 projeden biri. Go Türkiye, Afra Saraçoğlu ve Engin Akyürek'in projesi 4 projeden biri. Amerika'da ödül alan, Türkiye'nin tanıtımı için çekilen 4 projeden biri. Go Türkiye'nin başrollerinde Afra Saraçoğlu İstanbul karakterini canlandırıyor Afra Saraçoğlu. Engin Akyürek'in bu dizideki, mini dizideki karakterin ismi ise Tan. Yer aldığı romantik mini dizisi İstanbul My Love, İstanbul Aşkım
İzleyicilerden ve özellikle her iki oyuncunun da küresel hayran kitlesinden harika yorumlar topladı arkadaşlar. Hem ulusal hem de uluslararası platformlarda öne çıkan en güzel ve dikkat çekici yorumlardan bazı örnekler. Evet. İzleyiciler iki oyuncunun arasındaki ekran uyumunu Engin Akyürek'le Afra Saraçoğlu ve projenin sakin şiirsel dokusunu çok beğendi. Ben Engin Akyürek'le Afra Saraçoğlu'nun ulusalda ya da dijitalde bir projede birlikte yer almalarını çok isterim. Ayrıca yani normal uzunlukta, normal bir yapımda bu mini dizi ya Go Türkiye projesi. Evet. Şimdi diyor ki yorumlardan birinde bir İtalyan şöyle diyor. Şiirin döküldüğü ve nefes kesici bir sessizlikte hayata geçirildiği kısa bir öykü yapısı olmuş. Engin'in zamansız mavi aşkı hem kalıcı hem de değişmeyen zaman ve mekan sınırlarını aşan bir aşkı anlatan şiirsel bir ifade gibi hissettiriyor. Çok edebi yazmış. Bir başka yorum. Afra ve Engin ikilisi o kadar estetik durmuş ki biri zerafetiyle diğeri de karizmatik ve derin bakışlarıyla resmen büyülüyorlar diyor. Katılıyor musunuz? Go Türkiye'deki İstanbul My Love'ı izleyen arkadaşlar. Tan'ın yani Engin Akyürek o mesafeli ama içten içe hayran kalan bakışları İstanbul'un yani Afra Saraçoğlu'nun ise enerjik ve hayat dolu duruşu harika bir kontrast yaratmış diyor. Bir İtalyan izleyici daha. Engin Akyürek de ortalarda yok diyor Ay Yıldız. Sema Sayın harikaydı diyor. Evet, projenin temel amacı olan İstanbul'u tanıtma misyonu izleyiciler tarafından da tam puanla değerlendirildi. İstanbul zaten büyülü bir şehir ama yönetmenin gözünden bu iki harika oyuncu eşliğinde bambaşka bir rüyaya dönüşmüş. Çırağan Sarayı'nda Galata Port'a her sahne bir tablo gibi bu mini dizide. Evet. Ülke tanıtım için son yıllardaki en kaliteli işlerden biri Afra ile Engin'in bu dizisi. Diziyi izledikten sonra hemen İstanbul bileti almak istedim diyor. Arjantinli bir izleyici. Şehri o kadar asil ve çekici göstermişler ki biz yabancı hayranların İstanbul'a akın etmesi işten bile değil diyor. Fransa'dan yazan bir izleyici İstanbul My Love'ı Afra'nın ve Engin'in dizisini izleyen yurt dışından bir izleyici olarak bayıldım. Bölümlerin kısa ve tadında olması çok dinamik. Engin Akyürek her zamanki gibi oyunculuğuyla devleşiyor. Afra Saraçoğlu ise çok parlak ve büyüleyici bir kadın. Evet arkadaşlar, Costa Rica nerede? Costa Rica Orta Amerika'da. Costa Rica'dan bir e, yorum. Bu ikiliyi daha önce hiçbir arada düşünmemiştim ama inanılmaz bir uyum yakalamışlar. Türkiye'nin tanıtım için harika bir prestij projesi olmuş. Keşke benim ülkem için de böyle güzel, kaliteli bir yapım olsa. Ya evet, evet arkadaşlar. Peki dostlar, 64-65 dakika oldu sizlerle bugün. Çok teşekkür ediyorum ilginize. Yarın günlerden Perşembe. Yarın Arzu Altıntaş'la Allah'tan bir mani olmazsa huzurlarınızda olacağız. Çok teşekkür ederim tekrar. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.